şekilde. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir börek tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Bugün ne yapacağız? Lor peynirli pişi börek yapacağız. Çok kolay. Yarım saatte hazır olan kolay, pratik bir börek yapacağız. Dikkatli bakın. Siz de bu böreği hemencecik yapacaksınız. Hemen başlıyoruz böreğimizi hazırlamaya. Kabımı aldım. Kabımın içine ilk olarak şöyle yoğurtum var. Hop. Yoğurtumdan 2 bardak yoğurt ile yapacağım arkadaşlar. İsterseniz azaltabilirsiniz ölçüleri. Ben 2 bardak yapacağım. Şöyle her bir bardak ölçüsü 200 gramdır. Şöyle döküyoruz. Ve ikinci bardağımızı da dolduralım. Bu ikinci bardak, yani 200 gramlık 2 bardak yoğurt döküyoruz. Şöyle alalım bunu kenara. Bir tane yumurtamız var. Eğer yumurtaya alerjiniz varsa hiç yumurta koymanıza da gerek yok. Yumurtasız olarak hazırlayabilirsiniz. Göz ayarı tuzumuz var. Şöyle biraz kendi göz ayarıma göre atıyorum. Ve karbonat atacağız. Şöyle kaşığımla karbonat ilave ediyorum. Şöyle 20 gram kadar karbonat ilave ettim. Ve limon suyumuz var. Karbonatın üzerine direkt limon suyunu ilave ediyoruz. Şöyle bakın, bu şekilde karbonat hemen aktifleşmeye başlıyor. Şöyle bakın. Limon suyunu da ilave ettik. Yani çeyrek limon suyu ilave ettik. Şimdi koyduğumuz malzemeleri karıştıralım. Şöyle kaşığımızla karıştırıverelim. Tüm malzemeleri ilk önce birbirine karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi karbonatla limon aktifleşti. Böyle bir kabardı bu. Şimdi un ilavesine geçiyoruz. Bardak ile ölçeceğim. Her bir bardak 100 gramdır. Bakalım kaç bardak gidecek, ona göre ölçü vereceğim arkadaşlar. İlk önce kaşık ile, tabi ellerimiz batmaması için, daha sonra elimiz ile yoğuracağız tabii ki de. Evet, ikinci bardağı döküyorum. Şimdi elimle hemenceciken yoğurmaya başlıyorum. Şöyle aldık. Yoğurmaya başlıyoruz. Bir taraftan da unumuzu döküyoruz. Hem ölçü vermek için bardakla ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle 3. bardak unumuza geçtik. Ve yoğuruyoruz. Şöyle etrafından kabımızda unları içine aldıra yoğuruyoruz. Evet. Şöyle unu bakın bayağı bir içti. Ama ellerimizde hamur hala var. Onun için biraz daha un ilave edeceğiz. Artık yavaş yavaş ilave etmemiz lazım. Şöyle güzel bir toparlıyoruz. Evet, hamurumuzu toparladık. Bakın ellerimizdekiler de bayağı bir gitti. Artık un koymayacağım. Çok sert olmasını istemiyorum. Şöyle bu dursun. Şimdi ben hemen iç malzemesini hazırlayacağım. Şöyle çekelim. Burada yarım kilo, yani 500 gram lor peynirim var. Böreklik. Tabi bu tuzsuz. Şöyle karıştırıyorum. Ellerim batmasın diye hemen poşetin içinde. Ve üzerine tuz ilave ediyorum. Yine ben göz ayarı. Yani şöyle karıştırıyorum. Tuzlansın güzelce.
şekilde yaparsanız zaten elleriniz hiç batmaz. Poşetin içinde direkt tuzlayıverin gitsin. Şöyle karıştırıyoruz tuzunu. Başka şey ilave etmeyeceğim. Evet, poşetin içine peynirimizi de tuzladık. Tamam, bu da hazır. Şimdi hamurumuzu hemen çıkarıyoruz buradan. Soframızın üzerine. Biraz un serpiştiriyoruz. Hemen böyle yoğuruyoruz. Güzel bir toparlayalım. Şöyle unları yedire yedire hem soframızın üzerindeki unları yediriyoruz. Tamamen soframızın üstünde unları alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Özleştiriyoruz hamuru. Şöyle özleştiriyoruz. Bakın hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu şöyle uzatalım biraz. Bıçağımızı alalım. Şöyle bir 3 parçaya böldüm. İkisi burada dursun. Şurada dursun 2 tanesi. Bir tanesi benim önümde dursun. Hemen onu da devam ediyorum uzatmaya şöyle. Genişliklerini aynı ölçüde yapıyoruz. Şöyle düzleştirerek. Şimdi bu hamurlardan şu şekil, ne kadar diyelim, avucumuzun içine alacak kadar kesiyoruz. Avucunuzun içine, bak kapattığınız zaman avucunuzun içinde kalacak. Şöyle onları kesiyoruz. Kaç tane olacak bakalım. 2, 4, 6. Şuralara biraz un serpelim ve bu kestiklerimizi buraya koyalım. Bunu olmayacak haliyle bunu ekliyoruz ve devam ediyoruz. Aynı ölçülerde kesmeye özen gösteriyoruz. Şöyle göz ayarı. Yani büyüklüğü küçüklüğü hiç fark etmez. Daha da büyük kesebilirsiniz ama bu kadar iyi. Evet, bunu da kestik ve son parçaya geldik. Tamamdır. Şu biraz küçük kaldı. Azıcık ona yerinden alıp ilave ediyoruz. Tamamdır. Şimdi buraya un tekrar koyuyoruz. Ya da şu şekilde avucumuzun içinde. Soframızın şu kenar kısmına yine biraz un serpiştiriyoruz. Yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Şöyle avucumuzun iç kısmında bu şekilde bakın tekerlediğiniz zaman top gibi olacaktır. Çok fazla bastırmadan avucunuzun iç kısmıyla yapın. Bu şekilde bakın toparlıyoruz. Şuraya. Tamamdır. Tüm hamurları toparladım. Şöyle görüyorsunuz. Hepsini toparladım. Şimdi açmaya geldi sıra. Hemen oklavamı alıyorum. Şu küçüğü alsam gene yeterli. Hemen küçük oklavayı aldım. Unumu koydum. Şimdi şöyle hamuru buraya koyuyorum. Bastırıyoruz. Üzerine un ve açıyoruz. Hemen oklavamızla şu şekilde hop. Bu şekilde hamurlar açıyoruz ve şöyle kenar kısma koyacağız. Bunu devam edelim. Hepsini aynı şekilde açacağız. Oklavamızla. Evet, hamurların yarısını açtım ve açacak yerim kalmadı. Sofram dolduğu için hemen bunları peynirleyeceğim işlerini arkadaşlar. Daha sonra diğer yarısını açacağım. Şöyle yapışmasınlar. Evet, bu şekilde hazırladık. Lor peynirimizi tuzlamıştık.
şuraya koyalım. Hemen peynirimizden şöyle orta yerlerine koyuyoruz. İşte istediğiniz ölçülerde koyabilirsiniz. Az ya da çok size kalmış. Şöyle kaşığı tam doldurmuyorum. Peynirlerini koyuyorum. Şu şekilde içlerine. Hepsine koydum. Şöyle göz ayarı, kaşığımı tam doldurmadan lor peyniri koydum. Şimdi kapatıyoruz. Hemen bu uç kısmından böyle karşılıklı kapatıyoruz. Bunları şu şekilde. Hiç bastırmayın. Kabarık kalsın. Şu şekilde kapatıyoruz. Çok az, hemen şöyle bu şekilde kapattık. Şimdi şöyle bir kesici alet var ve bu aletla şu kenarlarını dörleyene kesiyoruz ve yapışmasını sağlıyoruz. Şu parçaları alacağız. Bunları toplayıp daha sonra yine hamur yaparız. En son şu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde döne döne. Peynirli pişi böreklerimizi kesiyoruz. Eğer böyle aletiniz yoksa bir kapakla da kesebilirsiniz. Döndürerek ya da elinizle bastırabilirsiniz. Tamamdır. Hepsini kestim. Bunları daha sonra yine yoğuracağım. Tekrar yapacağım. Şimdi şöyle bir fırın tepsisini alıyorum. Hemen dip kısmına biraz un serpiştiriyoruz ki yapışmasın. Şimdi bu hamurları bu tepsimize koyuyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde koyuyoruz. Tamamdır. Bunlar da oldu. Evet, bir tepsi hazırladık. Hamurların yarısı duruyor daha. Diğer yarısını da aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle kenara alalım ve bunları da hazırlamaya başlayalım. En son bunları hazırlayacağım. Devam edelim. Evet, bunları da hazırladım. Şu anda hamurlarımı yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tepside bunlar oldu. Bir tepside buradakiler, toplamda 2 tepsi pişi böreklerim oldu, peynirli. Şunlar da kalan hamurlarım. Bakın bu şekilde bunlar kaldı. Kestiğim parçalar. Bunların hepsini yoğuracağım şimdi. Onları da yapacağım tekrar. Dolduracağım. Bu şekilde tekrar yoğuruyorum. Birbirine geçsin. İyi bir yoğrulsun ve onları da pişi yapacağım. Evet, son kalan hamurları da topladığım hamurları da açtım. Tamamdır.
Evet, lor peynirimizde şu kadarcık bir şey kaldı. Tahminen 100 gram kadar kaldı. Yani 400 gram lor peynirimiz gitti. Şimdi bunları kesmeyeceğim, tekrar parça çıkmasın diye bu şekilde ellerimle bastırıyorum. Bunları hiç kesmiyorum çünkü yeniden çıkan parçaları toplamak istemiyorum. Bunları da bu şekilde hazırlıyoruz. Elimizde hemen böyle uç kısımlarından bastırıyoruz. Alt üst açılmasın. Tamamdır. Bu 4 tane de oldu. Evet, pişlerimiz hazır oldu. Şöyle gösterelim. 2 tepsi, bir de burada 4 tane. Toplamda 25 tane hamur yaptık. Yani pişi hamuru yaptık peynirli. Evet, şimdi hamurları hazırladık. Şimdi ben bahçede odun ateşimi yakacağım. Orada pişireceğim. Bahçede pişireceğim. Hemen bahçeye gidelim. Odun ateşinde bahçede hamurlarımızı pişirelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi bahçemize çıktık. Hemen ateşimizi yakalım. Hamurları pişirelim. Hemen başlıyoruz yakmaya. Şöyle kağıtlarımızı koyalım. Tahtaları hazırladım daha önceden. Çabuk tutuşsun. Ben yansın. Evet, ocağımız yanmaya başladı. Hemen açalım. Şöyle tavamı koyuyorum. Şöyle tavada pişireceğim. Tavamızın içine yağını döküyoruz. Şöyle biraz yağ döküyoruz arkadaşlar. Çok az dökmeyin. Yağımız sıcak olsun. Evet, yağımız kızmaya başladı ama bir kontrol edelim. Henüz kızmamış. Biraz daha kızsın. Evet, yağımız biraz kızdı. Hemen başlıyoruz hamurları koymaya yavaş yavaş. Daha da kızacaktır o zaten. Bu şekilde dolduruyoruz tavamızın içine. Tavamız kocaman, aldığı kadar koyacağız. Evet. 7 tanesini koyduk. Bu şekilde şimdi kızartacağız. Şöyle yapalım. Çok sıcak. Evet, hızlandı şu anda ateşimiz. Çok hızlı yanıyor. Bakalım. Kızaranlar zaten hemen kızaracak arkadaşlar. Fazla durmayacak. Hemen kızarır bunlar. Evet, kızaranları hemen alt üst çevirelim. Bakın böyle kızartacağız. Çok güzel başladık. Hamurlarımız kızarmaya. Bu şekilde. Hemen kızaranları alıyoruz. Pişenleri kabımızın içine koyuyoruz. Hızlandı iyice ateşimiz. Daha olmamış. Bu şekilde pişiriyoruz. Diğerlerini koyacağız. Evet, şu anda yağımız oldukça kızdığı için hemen kızarıyor. Fazla tutamayacağız. Koyduklarımıza bakalım. Şöyle gösterelim. Balon gibi kabarıyorlar. Çok çabuk olacak.
Evet, pişileri hazır ettim. Gördüğünüz gibi bir tepsi çıktı. O sonradan 4 tane yaptığımı ayrı koydum. Şöyle gösterelim hamurlarımızı, ne kadar güzel olduğunu. Kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. Süper hamurlar hazırladık. Şöyle bakın. Çok güzel oldular. Evet. Lor peynirli pişi börekleri hazır ettik. Şimdi tadına bir bakalım. O kadar yaptık. Şöyle gösterelim. Şöyle bakın. Şimdi bir tanesini alıyorum. Nasıl güzel olduğunu. Şöyle 2 parçaya bakın. İç kısmına. Şöyle lor peynirleri bakın içinde ve süper olmuş. Harika. Hemen tadına bakıyorum sizin için. İnşallah siz de bu hamuru pişi böreğini yaparsınız. Çok kolay, her aşamasını gösterdim zaten. Yanında da bir içecek, çay olur, meyveli içecek olur. İstediğinizi içebilirsiniz ama çok güzel olmuş. İncecik, gördüğünüz gibi bakın, lokum gibi. Süper. O kadar lezzetli ki size anlatamam. Süper olmuş. Hemen yanına bir içecek yapıp sabah kahvaltılarınıza bu pişi böreği yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu burada bitiriyorum. Her aşamasını ayrıntılı bir şekilde sizlere pişi böreği nasıl yapılır göstermeye çalıştım. Lor peyniriyle yaptım. İsterseniz patatesli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz bitirmeden önce? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Açarsanız videolarımdan hemen haberiniz olacak. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.